Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında son derece kıymetli bir konuğumuz var. Son dönemin en isabetli ekonomik anlamda yorumlarını yapan isim. Emtia piyasaları uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş'le beraberiz. Bakalım İslam Bey bize neler anlatacak. İslam Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsabetli bir yorum yaptığımı düşünüyorum ben de. Çünkü herkes dolar şu kadar olacak, 20 lira olacak, 30 lira olacak dediğinde siz dediniz ki ters köşe, hayır dolar düşecek dediniz. Ve çok kısa süre içerisinde de gerçekten düştüğünü gördük. Şimdi söylemiyorum izleyicilere ama altınla ilgili iddialı bir yorumunuz var. Bunu yayın içerisinde konuşacağız. Ben öncelikle şunu bilmek istiyorum. Herkes şu an çok kaygılı. Yeni bir para sistemine geçtik. Ama bu sürdürülebilir mi? Dolar bu seviyelerde kalır mı, çıkar mı? İnsanlar bunu merak ediyor. Ne söylersiniz? Şöyle, yani insanlar bence başta zihniyet reformu yapması gerekiyor. Bu zihniyet reformu yaparken yatırımlarına, tasarruflarına kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medya algısıyla yön vermemesi gerekiyor. Bakın, yaklaşık 8.80 lira seviyesinden 18 lira seviyesine kadar yükselen bir dolar karşılığında insanların şunu sorgulaması gerekiyordu. Türkiye'de ne oldu da 18 liraya bir anda fırladı? Bunu hiç kimse sorgulamadı. Çünkü nefis bir noktadan sonra, ki her yıl Türkiye'de bunu biz görüyoruz, iradesinin önüne geçiyor. Bu 18 liradan dolar alanlar neden aldı? 20 lira olacak diye. Ama doların alınma seviyesi belliydi. Yani 2 lira için mi riske girdiniz? İnsanlar bunu sorgulamadı. Ve haliyle biz 2020 yılında gördük, 2021 yılında gördük, Rahip Brunson davasında gördük. Ya dolar 7-8 lira yatay, 8-9 lira yatay, hiç kimse o taraflı olmuyor. Ne zaman ki böyle bir yukarı yönlü kırılma var, korku ve panikle alım yapıyorlar. Bunlar riskli. Özellikle vatandaşlarımızın, tasarruf sahiplerimizin şunu mutlaka idrak etmesi gerekiyor. Belki hoşlarına gitmeyebilir ama idrak etmesi gerekiyor. Yapar yapmaz kendi bilir. Herkes sonucuna kendi katlanır ve kimse kazandığını veya kaybettiğinin ortağı veya zararının ortağı, kârı ortağı değildir. İnsanlar şunu idrak etmesi gerekiyor. Ben dövizi bir yatırım aracı olarak mı kullanıyorum? Dövize neden yatırım yapıyorum? Yıllık getirisi ne olabilir? Bunları sorgulaması gerekiyor. Yatırımcısının kendisiyle aslında konuşması gerekiyor. Aynaya bakacak, bildiğin konuşacak kendisiyle. Döviz alacağım. Tamam, alabilirsin. TL'ye yatırım yapabilirsin, dövize yatırım yapabilirsin, altına yatırım yapabilirsin, borsaya, kripto paraya, her neyse. Bunun adını kendisi koyacak. Ama yıllık getirisini de masaya koyması gerekiyor. Benim bu kadar beklentim var. Ve ben dövizin bir yatırım aracı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Döviz bir yatırım aracı değil. Değil bana göre. Yani Türk parası karşısında TL'nin değer kayıpları enflasyona karşı sizi koruyabilir ama dünyadaki doların değerine baktığınız zaman bir yatırım aracı değildir. Ama tamam, ben dövizle ticaret yapıyorum. Dövizle ticaret yapıyorsan senin buradaki yapman gereken şey günlük olarak dövizini takip edeceksin. Kasan döviz olarak kalmalı. Nokta. Ama ben TL ile maaş alıyorum ve dövize yatırım yapıyorum. O zaman da riskleri göz önüne bulundurman gerekiyor. Şimdi yeni açıklanan programda kur garantili bir sistem var. İşte bunu altına da geçirdiler. Şimdi bunun biz faydalarını veya zararlarını muhtemelen 3 ay sonra net bir şekilde görmeye başlayacağız. Şu anda 108 milyar TL civarında bu mevduatlara geçiş var. Ama önemli olan 3-6 aylık veya 1 yıllık süreçlerin en fazla 3 ay olduğunu gözlemliyoruz. Demek ki burada yatırımcılar bir şeyi merak ediyor. Bence bu TL üzerinde hayatını devam ettiren insanlar 3 ay sonra bir araba almaya, ev almaya niyetli, kısa vadeli riske de girmeyeyim veya param da değerlensin, faiz getirisini istiyorum diyen vatandaşların buraya yöneldiğini gözlemliyoruz. Ama sistemin mantığına baktığın zaman da yani muhteşem bir sistem. Düşünsene, yani burada TL'm var, 10 bin liram var. İsterse dolar 30 lira olsun. Bunun garantisini veriyorsun. Bir de faiz getirisi alıyorsun. Bu muhteşem bir şey. Bunu zaten kimse kaçırmak istemeyecektir. Bugün resmi gazete yayınlanan şeye göre, yeni kanuna göre artık şirketler de bu sistemden faydalanacaklar. Burası da güzel. Ama önemli olan süreç, vatandaşlar bankadaki döviz mevduatlarını bozup da bu sisteme girdi mi? Benim için önemli olan bu. TL'm var, tamam, bu sisteme girdin. Önemli olan sen bu dövizini bozup da bu sisteme girdin mi? Giremedin. Neden? Çünkü dövizini bozduğun zaman
bir kere yüksekten maliyet yaptın, zarar ediyorsun. İkincisi de yine döviz alışkanlığının devam ettiği için bozdurmak istemiyorsun. İşte buranın kırılması önemli. Ben de bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, işte müsteşarlıktaki arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. 2 hafta önce bir program hazırladım kendime, bir rapor hazırladım. Bakın, insanlar, gelenekçi insanlar döviz birikimlerini, yastık altı birikimlerini genelde bir şey almak için biriktirirler. Uzun vadeli ve kötü gün dostu olarak. Mesela bazı insanlar sürekli euro biriktirir. Bazı insanlar dolar biriktirir. Ama hayırdır, neden aldığın zaman ki günde binlerce insanlar muhatap oluyorsun ve bunun analizini yapmak, araştırmasını yapmak sahada daha kolay. Bunu masa başında yapmıyorsun. Yani masa başında olan insanlar hareketlere bakıyor, rakamlara bakıyor. Ama biz burada insanların psikolojisini analiz etme şansımız var. Çünkü insanlarla birebir muhatap oluyoruz. İşte borcum var, işte paramı koruyayım, işte şöyle yapayım falan diyenler insanlara bence bir şey vermemiz gerekiyor. Ne vereceğiz mesela? Benim projem şu, 4+1 projesi. Nedir yani bu? 4+1 projesinde sokakta simit satan, ayakkabı boyacısı, hurdacısı, ev temizliği yapan kadınlar, bu insanlar bireysel çalışan insanlar. Bu insanlar kazandıkları paraya geliyor, döviz büfesinden dolar yapıyorlar. Kuyumcuya gidiyorlar, altın yapıyorlar. Yani bir para kazanıyorlar, bir para biriktiriyorlar ve bunu fiziki olarak yastık altı birikimi yapıyorlar. Yastık altı birikimi yapan insanlar gelenekçi insanlardır. Bu insanlardan para almak kolay değildir. Ama bu insanlara ben soruyorum. Neden bu birikimlerini yapıyorsun? Abi işte ev alacağız, araba alacağız, çocuğumu evlendireceğim çocuk vesaire. okutuyorum, Yani binlerce sebebi var. bunun sebebi var. Ama bu insanlara desen ki sen 6 aylık isteğe bağlı sigortanı öde, ben sana sigortan olmasa dahil bankadan kredi kullandıracağım, ev aldıracağım, araba aldıracağım. Yastık altındaki bence miktarın %20'si bu sisteme dahil edilir. İnsanların fıtratında şu vardır. İnsanlar almadan vermeyi sevmez. Doğru. Bu kadar. Ve dolayısıyla bu insanlara ev alma kolaylığını sağlarsanız bu insanlar yastık altındaki birikimleri ortaya çıkartır. Ve kim kazanır? SGK kazanır, TOKİ kazanır, Hazine Müsteşarlığı kazanır. En önemlisi vatandaş kazanır. Herkes kazanır. Ama ben sadece kur garantili bir faiz getirim var diye bu sisteme dahil edilmesinin ben biraz daha güç olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da merak ediyorlar. Var olan sistem üzerinden gidersek dolar yine bir çıkış yapar mı 2022 yani yılında? Şöyle, bakın insanlar yatırım araçlarında, tasarruflarında, birikimlerinde kesinlikle duygularıyla değil mantığıyla hareket etmesi gerekiyor. Ben şu siyasi partiyi takip ediyorum, bu siyasi partiyi sevmiyorum. Şunun konuşması hoşuma gitmiyor. Eğer böyle olaylara değil, birikimlere değil, kişilere odaklanırsanız her zaman zarar edersiniz. Kaybedersiniz. Türkiye şu anda bir seçim sürecinde. Hangi parti olursa olsun, şu andaki ortamda yüksek bir kurla hiç kimse seçime gitmez. Yüksek kur, yüksek enflasyon demektir. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Ben dövizin köpüğünü aldım. Sıra enflasyonda. Enflasyonun da köpüğünü alacağım diyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki kenarda bir planları, programları var. Zamanı gelince açıklayacaklar. Peki dolar 20 liraya gidecek diye yatırım yapanlar niye ters köşe oldu? Çünkü iktidarda kim olursa olsun ben bunları konuşurken işte hükümet yalnız böyle boş konuşanlar var böyle. Arkadaşım duygu yok paranın. Paranın duygusu, milliyeti olmaz. Dini imanı da olmaz. Olmaz. Para paradır. Matematiğe bakar. Şu andaki seçime giden bir Türkiye'de veya bütün dünyaları kastedeyim ben size. Hiç kimse bu ekonomiyle gitmez. Kuru düşük tutar, enflasyonu düşük tutar, ondan sonra seçime gider. Ben agresif yükselişler şahsen beklemiyorum. Beklemiyorsunuz. Ama ne zamana kadar? 6 ay, 7 ay. 6-7 ay sonra da Amerikan Merkez Bankası Fed'i takip edeceğiz. Niye Fed'i takip edeceğim ben? Kardeşim doları konuşuyoruz. Haliyle onun ana vatanını konuşmam lazım. Haliyle doların ana vatandaki gelişmeleri konuşmam lazım. Fed'de de Amerika'da da faizler artıyor. Artmaya da devam ediyor. Ama Fed Başkanı Powell ne diyor? Ben enflasyon yükselmeye devam ettikçe bütün enstrümanları kullanacağım. Kafasına çakacağım diyor. Bakın sadece Türkiye demiyor bunu. Dünyadaki bütün ülkeler diyor. Yani
Amerika'da enflasyonun artması Amerikan hükümetinin de aslında işine gelmiyor. Biden'ın da rahatsız ediyor. Bütün hükümetleri rahatsız ettiği için ben yüksek bir kur, agresif bir yükseliş beklemiyorum. Ama bu şu demek değildir. Yine insanlar duygularına dolar yükselmeyecekmiş hemen bozduralım demek değildir. Evet. Bu kadar agresif yükseliş olmayacaktır. Değer artışları mutlaka olacaktır. O yüzden vatandaşlar bundan sonraki süreçlerde eğer dolara yatırım yapıyorsa Amerika'yı takip edecek. Euro'ya yatırım yapıyorsa Avrupa Birliği'ni takip edecek. İngiliz sterline yatırım yapıyorsa İngiltere'yi takip edecek. Aldım yattım düşecek mi yükselecek mi? Ben çok boş muhabbet geliyor bunlar bana ya. İslam Memiş nasıl yatırım yapıyor ya da böyle zamanlarda nasıl bir sistemi var? Belki siz hani ben bunu yapıyorum deyip insanlara bir örnek teşkil edebilirsiniz. Herkes ekonomiden anlamıyor ama herkes elindeki paranın yükselmesini istiyor İslam Bey. Valla bazı kurallar var. Bunun için bir ekonomist olmaya, analist olmaya gerek yok. Herkes tüccar mantığıyla bakacak. Yani açalım biraz. Tüccar mantığı nedir? Neye ihtiyacın var? Dövize. Senin kasan döviz olacak kardeşim nokta. Senin altın borcun var. Sen altın alacaksın kardeşim nokta. İşte benim altın borcum var ama ben dolar alayım yükselince satayım. Olmaz. Bu çok cahilce bir düşünce. Ben düğün yapacağım. Dolara düğün yapacaksan senin altına ihtiyacın var. Altın biriktirmen lazım. Benim faiz getirisi daha çok hoşuma gidiyor. O zaman TL'de kalacaksın. İşte ben yatırımlarıma yön veremiyorum. Yüksekten alıyorum, düşükten satıyorum. Bir türlü yüzüm gülmüyor. Hep ters köşe oluyorum. O zaman TL'de kalacaksın. İnsanlar kendine yakışan neyse daha yayınımızın, sohbetimizin başında ne dedim? İnsan aynaya bakacak, kendisiyle konuşacak. Kendisinin adını koyacak. Oyuncu musun, yatırımcı mısın? Ama Türkiye'de ne var biliyor musun? Herkes oyuncu. Herkesin bir fikri var. Mikrofon uzatsan sokağa herkes düşecek ya da yükselecek der yani. Ama neye göre yükselecek? Yüzde kaç düşecek? Yüzde kaç yükselecek? Bunun cevabını kimse bilmiyor. Ben her zaman bütün çevreme, bütün sosyal medya hesaplarımda insanlara şunu öğütlüyorum ki 2022 yılında mecburlar, mahkumlar. Bakın bu tercih değil, mecburiyetten bahsediyorum. 2022 yılında herkes sepet yapmak zorunda. Herkes varlıklarını çeşitlendirmek zorunda. 2022 yılı finansal piyasalar açısından çok kargaşalı, Zor çok bir yıl. riskli bir yıl olacak. Bir bakıyorsunuz altın fiyatları çıkacak. Bir bakıyorsunuz döviz fiyatları çıkacak. Bir bakıyorsunuz borsalar çökecek. Bir bakıyorsunuz kripto paralarda ciddi yükseliş göreceğiz, ciddi çöküşler göreceğiz. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar varlıklarını mutlaka çeşitlendirmeli. Ve bu sepetin içine mutlaka dövizini koymalı, emtiasını koymalı, TL'sini koymalı. Çünkü hepsine ihtiyacı olacak. Şimdi 25 Ocak'ta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Tamam, faizleri Mart'ta bir değişikliğe gitmeyecek. Ama Mart'ta yapacak mı? Ama Mayıs'ta mı yapacak? Bilmiyoruz. Ve dolayısıyla burada bu bilinmezliğin içinde insanlar elinde 10.000 doları mı var? Bunu hemen ikiye bölecek. Yarısını TL yapacak, yarısını altın yapacak. Tercih kendisinin veya farklı enstrüman yapacak. Ben çünkü insanlara diyorum ki yatırım yaptığınız araç her neyse düştüğü zaman da kazanın, yükseldiği zaman da kazanın. Bu farkındalık insanlarda yok. Diyeceksin ki benim 10.000 dolarım var. Tamam, yükseldiği zaman kazanırım, düştüğü zaman kaybederim. Yanlış. Ne yapar? Ne İşte, yapmalı ya da? 10.000 dolarının 5.000 dolarına altın yaparsan Fed dedi ki ben Mart ayında faiz artıracağım. Ons altında hızlı bir düşüş göreceğiz, dolarda hızlı bir yükseliş göreceğiz. Benim elimde ne vardı? 10.000 dolarım. 5.000 dolarımı altına çevirdim. Benim 5.000 dolarımla altın almak daha kolay olacak. Ons'taki geri çekilmeyle birlikte. Veya tam tersi oldu. Altın gitti, dolar düştü. Elimde altınım var, %50 altınım var. Bu sefer de dolar almak ucuz olacak. Gördünüz mü? Her ikisinde kazanan bir yatırımcı var karşımızda. Bunları insanların yapması gerekiyor. Hele de 2022 ekonomik anlamda zor bir yıl olduğu için. Belirsiz olacak. Evet, bir belirsizlik var. Çeşitlendirmek zorundasınız diyor İslam Memiş. Bak bu döviz konusunda söylediği çok önemliydi. Tekrar edelim. Seçim sattım haline girdiğimiz için hiçbir parti yüksek kurla seçime gitmez. Hayır. Yani burada çok önemli bir mesaj var. Anlamak isteyenlere diyelim. Ya bunları konuşurken insanlar diyor ki ya böyle partizanlık bilmem ne. Değil. Bu insanlar buradan kaybediyor zaten. Tabii. Yani bura hep şeye odaklı. Kişiye odaklı. Sen buraya cebine odaklı ol. Her zaman
bence akıllı insanlar işine odaklanmalı. Bence akıllısız insanlar da kişiye Odaklanır. Önünü göremez. Bence yatırımlarına odaklanmalı bu süreçte. Kripto paradaki düşüş sürecek mi? Siz ikinci bir dalganın, Evet. bir düşüş Evet. eğiliminin daha geleceğini söylüyorsunuz. Şu an bununla ilgilenenler üzgün. Evet. Ama dikkat edin, daha da üzülebilirsiniz diyor Evet. İslam Memiş. Neden? Bakın kripto para piyasası ile alakalı özellikle Bitcoin üzerinden biraz daha örnek verelim. 50 bin dolar seviyesindeydi. Hatta bu gazetelere haber bile oldu, sosyal medyaya bile haber oldu. Ulus devletler tokat atacak, üzülürsünüz. Siz üzülürseniz ben de üzülürüm. Ve Türkiye'de maalesef yine gözü kara bir toplum olduğu için, bütün varlığıyla bu piyasaya girdikleri için intihar haberleri, yuvası dağılanlar, psikolojisi bozulanlar bitmiyor yani. Bu hikayeler bitmiyor. Bitmez de. Neden? Herkesin gözüne perde inmiş. Nefis iradenin önüne geçmiş. Bu uyarıyı yaptığım zaman Bitcoin 50 bin dolardaydı. Bundan tam 13 gün, 14 gün, 2 hafta önce. Dün 39.400 dolara kadar geriledi. O zaman da dedim ki panik satışı yaparsan yine zarar edersin. İş işten geçti. Şu an panik satışı yapmasınlar mı? Yok. Kesinlikle uzun vadeci olacaksınız. Örnek veriyorum. Kaç Bitcoin'im var? Bir Bitcoin'im var. Bir Bitcoin kenarda duruyor mu? Duruyor. Bitti. Bekle. Ben bu örneği diğer insanlara da veriyorum. 10 bin dolarım var. 18 liradan 10 liraya düştü. Kardeşim senin 10 bin doların duruyor mu? Duruyor. Eksildi mi? Eksilmedi. Bekle diyorum kardeşim. Bir şey yok bunda. Bekle. Sen alırken zarar ettin tamam. Ama sen tutup da 10 liradan niye satarsın? Denize düşen yılana sarılıyor. Şimdi 50 bin dolardan 39 bine 40 bine gelmiş. Niye satarsın kardeşim? Geçti o iş. Uyarıyı daha önce sen algılayacaksın. Ve tekrar ben tepki yükselişi bekliyorum. 46 bin, 47 bin. Tekrar çıkar. Yani 46 bin, 47 bine kadar tekrar bir yükseliş bekliyorum. Ondan sonra da Fed'in kaderine bağlı. Fed ne derse o olacak. Ama ben mutlaka yine yıl içinde 2022 yılında şu anda tahmin etmek çok zor. Çünkü Fed ne der bilmiyoruz. Mutlaka hızlı bir çöküş olacak ve bu enkazın altında çok canlar yanacak. Ama mutlaka insanlar bence uzun vadeli bir yatırımcı olmalı. Kısa vadeli Bitcoin'in B'sinden anlamayan, kriptonun K'sinden anlamayan insanlar, ya bu piyasada çok para varmış, ben de zengin olacağım hayaliyle bu sürü psikolojisiyle devam ederseniz hazır elindekinden olacaksın. O yetmeyecek bankadan kredi kullanacaksın. O yetmeyecek çevrenden borç alacaksın. Ve büyük bir enkaz oluşacak. Bunlar duyulduğu zaman hoşuna gitmeyen şeyler. Duyulduğu zaman insanları çok memnun etmeyen şeyler. Bu enkazlar olacak. İnsanlarımız laf dinlemiyor. İnsanlar umursamıyor. Herkes çok biliyor. Herkes çok biliyor. Bizim problemimiz bu aslında. Herkes her şeyi çok biliyor. Doğru anlıyorum değil mi? Bu var olan şu düşüş, sizin ifadenizle yanılmıyorsam, bir tepki yemi. Tepki. İkinci bir çöküş gelecek. Hem de aman nasıl dikkat, gelecek? Evet. aman dikkat diyor kripto parayla, Bitcoin'le ilgilenenler için. Mantıken şunu düşünün. Yani düşünseniz ya, ulus devletlerin kendi paraları var. Sen o ulus devletlerin ülkesinde arkasında herhangi bir devlet olmayan, merkeziyetsiz, takibi zor, vergilendirmeyen bir para birimini veya bir sistemi düşün. Senin için bir tehdit. Hangi ulus devlet buna eyvallah der? Tabii. Bakın bu şu demek değildir yani. Kripto paralar değer artmayacak falan filan demek değildir bu. Ama sisteme şu anda ulus devletler hazır değil. Ulus devletler şu an kendini koruduğu için bu çöküşler şu anda bir tehdit yaşanıyor. olarak görüyor. Ve yasal düzenlemelerle birlikte bence bu hafta ve önümüzdeki hafta ciddi açıklamalar yapacaklar. Bu yeni mevzuatla birlikte, yeni yasal düzenlemeyle birlikte. Bunlar aslında çöküşe neden olacak. İnsanlar ürkecek. Ve diğer önemli husus da şu. Dünyadaki insanlar şu anda dolara yöneliyor. FED faizi artırdığı için. Buradaki çıkışlar da önemsenmeli. Diğer yanda yaz aylarında tekrar bir yükseliş olacak. O çöküşlerden sonra, o enkazdan sonra yine yükselişler olacak. Ama bu girişlerin sebebi de enflasyon olacak. Dünyada ciddi hiper enflasyona giden bir dünya ekonomisi var. Yani bundan kaçış yok. O yüzden ben 2021 yılın daha ilk çeyreğinde onlarca kez videoda insanlara anlattım. 21, 22, 23 önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyon rakamları artacak. Hiper enflasyon var.
Ona göre hazırlığınızı yapın. Ya biz zamanında ne videolar, ne uyarılar yaptık da hiç kimse maalesef bunu kulak ardı. Çok unutkan bir toplumuz Çok da konuşan yani. olduğu için kime itibar etmesi gerektiğini de insanımız Ya ben bilemiyor. şundan çok eminim. Biz şimdi neyi konuşuyoruz? Bakın diyoruz. Bir tepki yükselişi olacak. Evet. Herkes tekrar gaza gelecek. Diyoruz ki bir enkaz oluşacak. Ondan sonra tekrar böyle belki 80 bin lira falan da konuşacağız. Ne zaman? 5-6 ay sonra bilemiyorsun. Belki 7 ay sonra. Bu izlenen video bir hafta sonra unutulacak. Bizim Doğru. problemimiz bu. Doğru. Anladınız mı? Bizim anlatmak istediğimiz, eğer bu yorumları dikkate alıyorsanız bir kenara not düşün. Not düşün. Çünkü insanlar gerçekten unutkan. Biz dövizle ilgili yaptığımız açıklamalar, işte çökecek falan dediğimiz zaman hiç kimse umursamıyordu. Herkesin gözüne perde inmişti. Halbuki çökecek. Yani riski pay etselerdi o enkaz oluşmayacaktı. Ama da şimdi diyorum ki bak, 10 lira seviyesinden tekrar 13.80, 14'e yaklaştı. Şimdi tekrar insanlarda umut var. Tekrar koşa koşa döviz alalım. Arkadaşım bir dur. Seçime giden bir Türkiye var. Tekrar 12 lira yapacaklar. Bu sefer yine canın yanacak. O yüzden riski bölmek gerekiyor. Uzun vadeli Uzun vadeli olacaksın. bakan kazanır. Malı alırken kazanacaksın. Tüccar mantığı budur işte. Ya benim dolarım var. Senin doların 18 liradan almışım, ben 10 liradan almışım. İkimizin de doları var. Önemli olan kaç liradan aldın? Ben bunu soruyorum insanlara. Malı alırken kazanması gerekiyor. Peki, şimdi uzun zamandır yayın yaptığımız konuklarımızın önemli bir bölümü, ekonomistler de var içinde, astrologlar da var, stratejistler de var. Toprak alın, toprak alın, toprak alın diyorlar. Evet. Siz bu yönde bir tavsiyede bulunuyor musunuz? Yoksa şu an en popüler olan konu ne? Metaverse'te arsa satın almak. Ben Fiziki olarak gidelim, toprak mı alalım? Metaverse'den şimdiden arsa alalım mı? Ne diyorsunuz? her ikisi. Her ikisi. Her ikisi. Yani ben yıllardır, beni tanıyanlar, beni sosyal medya hesabından takip edenler çok iyi bilir. Ben yıllardır her zaman şunu söylerim. Altın ve gümüş biriktir, toprak al ve tarım arazilerine sahip çık. Ve ben insanları Türkiye'de 2021 yılında, hatta 2020 yılının son çeyreğinde tarım emtialarıyla tanıştırdım. İnsanlar tarım emtiyası diye bir şey bilmiyorlardı. Bilmiyor. Ve Türkiye'de ciddi anlamda bir tarım emtialarına karşı teveccüh oluştu. Herkes bu tarafa yatırım yaptı ve kazandı. Özellikle buğday tarafında. 500 bandındaydı o zaman. 875'leri gördük. Hedefimiz 1000. Yani buralar görülecek. Ve kuraklıkla birlikte tabii ki tarım arazilerinin, tarımın mutlaka önemi artacaktır. Burası ayrı bir şey. Ama yine toplumumuz tarıma karşı ilgisi maalesef azalıyor. Metropol şehirlere, yani köyler terk ediliyor. O köylerdeki tarım arazilerine bakanlıklar, devlet gidiyor. Sahipsiz olduğu zaman hazineye devrediliyor. Ve bu hazineye devrilen arazilerde başkasına kiralanıyor. Yani siz bir noktada toprak sahibisiniz ama kendi toprağınızda kiracı moduna düşünüyorsunuz. Bu da iç açıcı bir şey. Veya yurt dışındaki yatırımcılar geliyor, sizin topraklarınızı kiralıyor. Bu da üzücü bir durum. Alıyorlar, satın Metaverse ile alıyorlar alakalı yani. yine benim ciddi beklentilerim var. Gerçekten mi? 2022 yılında hiç kimse kripto parayı konuşmayacak. Çöküşlerini konuşacak, o ayrı bir şey. Herkes Metaverse'ü konuşacak. Bakın yine Evet. flash bir cümle geldi. Kripto parayı kimse 2022'de konuşmayacak ama Metaverse'ü konuşacak. Herkes. Metaverse'de şu an arsa satın almak hayali bir şey değil mi İslam Bence Bey? gerçek. Ya kripto para piyasası nasılsa bu da böyle bir şey yani. Metaverse'e burun kıvıranlar o zaman kripto paraya da burun kıvıracak, tercih yapacak yani. Bu sanal bir ortam yani. Diğeri sanal bir varlık, bu da sanal bir yatırım yani. Biz burada konuşacağız ama biz belki 3-5 sene içinde böyle bir fiziken bir araya gelmemize gerek yok. Kendi odalarımız olacak, kendi dükkanımız olacak. Burada normal buluşacağız sanal ortamda ve böyle konuşacağız yani. Siz şu anda havalar kapalı ve üşüyorsunuz. Siz şu anda sanal ortamda deniz kenarına gideceksiniz, güneşleneceksiniz. Ben gidip betonlarda ofis kiralamayacağım. Herkes sanal gözlüklerini takacak. Orada ofiste herkes toplantısını yapacak. Ve biz zaten sanal yaşıyoruz. Mesajlaşırken ödeme araçlarımız, yaşantılarımız, duygularımız zaten sanal. Metaverse'de de bizim sanal ortamda toplantı yapmamız, Skype mesela örnek verelim, Zoom, bunlar sanal ortamda yapılan çekimler değil mi? Fiziken bir kameraman gelip de bizle yayın yapmıyor, uzaktan yapıyoruz. İşte bunlar da böyle bir mantık. Peki ne yapan Metaverse'de şimdiden yerini almış olur? Vallahi ne yapan kazanır? Bu arsa alanları mesela onaylıyor musunuz? Biz şimdi şöyle yapın, böyle yapın diye bir kimseye yatırım danışmanlığı ben asla istemem. Ama ben, evet, arsa alanlar Metaverse ile ilgili 2022 yılında ciddi bir artış olacak, ciddi bir kazanım olacak yani. Çünkü
İnsanlara bir şey inandırmanız için, az önce de ifade ettim, bir şey vermeniz gerekiyor. Sanal ortama, insanlara inandırmanız için, bu ortama geçirmek için insanlara kazandırmanız gerekiyor. Ve kazandırmak için de bir şey vermeniz gerekiyor. Bu insan, örnek vereyim, 10 dolar yatırıyorsa, 3-5 ay sonra 100 dolarını cebine koyuyorsa bu sistem kabul görmüş demektir. Ne demiştik? İslam Memiş'in altınla ilgili iddialı bir söylemi var. Bunu konuşacağız demiştik. Altın bir dip yapacak ama sonra 1450 lira Doğru diyorsunuz. Evet. Yani bunu nasıl delillendiriyorsunuz bilmek isteriz. Yani şöyle, bakın altının ons fiyatıyla altının gram fiyatını birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Ve altın yatırımcısı inatla ve ısrarla yine gram altın üzerinden gidiyor. Halbuki ben insanlara şunu diyorum. Eğer altınla alım satım yapıyorsanız mutlaka karşındaki dolarla alım satım yapın. TL ile işlem yanlış. Çünkü altının değeri onsla belirleniyor. Yani dolarla belirleniyor. Ve insanlarda altın dolar paritesiyle alakalı bir farkındalık başlattım. Nedir bu? Mesela bugün 1 kilogram altının karşılığı 58 bin dolar. 58 bin dolar veriyorsun, 1 kilo altın alıyorsun. Veya ons çok yükseldi. Bu sefer 57.800 dolara 1 kilo altın takası yapabiliyorsun. Şimdi duruma baktığın zaman ne oluyor? Açıkta değilsin. Ya doların oluyor ya altının oluyor. Yani altın fırlamış olsa bile dolar fırlamış oluyor. Dolar fırlamış olsa da gram altın fırlamış oluyor ve açıkta değilsin, kazanmış oluyorsun. Bence bu farkındalık insanlarda oluşmalı. Ve insanlar ısrarla yine kısa vadeli alım satım yaptığı için ve bu bağımlılık olduğu için efendim 1000 liraya sattım 800'den yerini alacağım. 800'den sattım 600'den yerini alacağım. Bunlar çok yanlış şeyler. Ve insanlar mutlaka altın dolar paritesi yapması gerekiyor. Eğer kısa vadeli işlem yapacaksa. Ama insanlar profesyonel bir şekilde destek görmediği için, yatırım danışmanı olmadığı için hep kulaktan duyma bilgiler veya sosyal medyadaki takip ettiği insanların yorumlarıyla hareket ediyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Ve insanlara diyorum ki uzun vadeli bir yatırım. Mesela 2020 yılında gram altın 290 lira seviyesine yıla başladı. 540 liraya kadar yükseldi. Ama insanlara dedim ki 450 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar köpük, gaza gelmeyin. Ve bu insanlar yine bu geçen yıl gördüğümüz gibi koşa koşa gazla 500 liradan, 540 liradan gram altın aldılar. Tam zararlarını çıkarmak için 7 ay beklediler. Çok yanlış bir şey. Neyse 2021 yılına baktık. 451 lira seviyesine yıla başlayan gram altın 1057 lira seviyesine kadar yükseldi. Ama bu sefer dedim ki 750 ve 800 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar köpük ve zarar edersiniz. Ve 2020 yılında 397'ye gerileyen gram altın geçen yıl bu çöküşle birlikte 600 lira seviyesine kadar hızlı bir şekilde geriledi. Bugünlerde 800-810 bandında. Evet, ama bir dip mi yapacak? Ya ben tekrar yatırımcısına şu tavsiyede bulundum. O hızlı çöküşle birlikte 594 lira banka ekranlarında görülen rakam. Ama kapalı çarşı piyasasında 630 lira seviyesinde makas aralığı çok açıldı. Ciddi bir kargaşa yaşanıyordu. Ben 630 lira seviyesinde yatırımcısına %50 zaten alım yaptırdım. %50 aldılar, kenarda bekliyorlar. Diğer %50 için 700 veya 720 lira aralığında bir alım yaptıracağım ve sezonu kapatacağız. Neyi bekleyeceğiz? Gram altında 1450 lira seviyesini bekleyeceğiz. Bu öngörümü de şu nedene bağlıyorum. Altının ons fiyatı 2021 yılında baskılandı, manipüle edildi. Yani dünyada enflasyon artmaya devam ederken merkez bankaları ısrarla bu enflasyonun geçici olduğunu yalanıyla baskıladılar. Ve Amerikan piyasaları açılır açılmaz ilk yaptıkları şey altın ve gümüş satmak ve manipüle edildi. Ama enflasyon olduğu her yerde altın kraldır. Enflasyon eşittir altın demektir. Enflasyonun olduğu her yerde altın kraldır. Kesinlikle. Çok acayip bir laf. Bu tarihte böyledir yani. Ve 2022 yılında enflasyon artmaya devam edecek ki hiper enflasyona giden bir dünya ekonomisi olacak. 3-4 yıl böyleyiz. Kesinlikle. Ve burada altın da enflasyon fiyatlamasını 2021 yılında yapmadı. Yani ons altında ben 1960 devamında 2000 dolar seviyelerin üzerinde rakamlar bekliyorum ons altında. Dolar zaten malum. Düşüşler çok kalıcı olmayabilir. Ve haliyle de gram altın benim çalışmama göre 1450'ye tekabül ettiği için ben 2022 yıl içinde 1450 lira seviyesini bekliyor olacağım. Şu an alım zamanı mı altında? Ben
dediğim gibi 630 lira seviyesine %50 alım yaptırdım. Tekrar 720 seviyesine gelince %50 alımını yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ben şu anda 800 veya üzerindeki rakamlarda altın almam bireysel olarak ve anladım. almıyorum da yani. Ama almak isteyen uzun vadeli bekleyebilir. Ama bizim sorunumuz yine yatırımcılar uzun vadeli bir yatırımcı olmadığı için mesela şu anda 800 liradan gram altın aldı. Bir ay sonra 700'e geliyor. O kafalarını taşlara vuruyor. Hani yükselecek ne olacak? Bunlar gerçekten cahil insanların düşüncesi. Kardeşim uzun vadeli ve yıllık öngörü. Ve dolayısıyla senin yıllık bakman lazım olaya. Ama bu insanın almanın sebebi neydi? 800'den alıp 1000 liradan bozdurmak. Olmaz. Bu hayalcilik. Bu hayalle herkes enkaz oluşturuyor. Uzun vadeci. İnsanlar bunu yazdığınızda altın 1450 lira olacak dediğinizde Evet. şurada kafası karışıyor. Size de yazmışlar. İşte dolar yükselmeyecek, seçime giden bir Türkiye var. Nasıl Kur dolar yükselmeyecek. yükselmeyecek? Ama aynı zamanda altın yükselecek diyorsunuz. Bu Hayır. nasıl çelişki diyorlar. Diyenlerin Yanlış. ağzından soruyorum. Yanlış. Çünkü anlayamıyorlar, algılayamıyorlar. Niye algılayamıyorlar? Altının ons fiyatında 2022 yılında 1960-2000 dolar seviyelerini beklediğimi söyledim. Ama dolarla ilgili de yüksek bir kur atakları görmeyeceğiz. Ama bir FED etkisi var. Ben şimdi tutup da şu ay, şu tarih, şu hafta dolar kuru 20 lira olacak diyebilir miyim? Diyemem. Ama 18 lira seviyesine kadar yükselen bir kur karşımızda olabilir mi? Yüksek bir ihtimalle olabilir. Ama tutup da bu hemen bir ayda 10 günde 20 lira olacak diye bir kaydı kural yok. Gelecek yıl içindeki hareketliler, yılın bitmesinde 11 ay var. 11 ayda neler olacağını bilemiyoruz. Ve dolayısıyla burada belki yarın bugün bir erken seçim kararı alınacak. Bunu kim söyleyebilir? Bunu da kimse söyleyemez. Ben ne diyorum? Kısa vadeline dolar TL kurunda 12.60-12.20 ve burada %50 alım yaptıktan sonra bir sezonu kapatıyoruz. 12.20, 12.60 demek ki İslam Memiş'in zihniyetine göre dip seviyesi ise o zaman zirve seviyeyi bekleyeceğiz biz. Yani dediğim gibi insanların dolar kurunu algılaması, ons altın algılaması burada kesinlikle hep çeşitlilik yapacaksınız. Mesela benim öngörüm nedir? 1450 lira. İslam Memiş 1960-2000 dolar seviyesine kadar ons altında bir yükseliş görüyorsa demek ki yıllık bazda dolar kurunda da yükseliş bekliyor. Ama bu 12.60, 12.20 olmayacak gerçeğini de safa atmamak lazım. Bu olacak ve ben bekliyorum yani. Yine iş geliyor, heybenizi çeşitlendirin Evet, diyorsunuz. evet. İslam Bey bunlar ne? Burada bir mesela gümüş görüyorum. Biz bunu böyle sen altında görmeye alışkınız. Ben bunu ilk defa görüyorum. Ben Türkiye'de son 2,5 yıldır bir gümüş farkındalığı oluşturuyorum. Gümüş sadece bir takı ve süs eşyası değildir. Gümüş ciddi bir yatırım aracıdır. Fiziki olarak gümüşün dünyada herkesin ihtiyacı var. Sağlık, tıp alanında kullanılıyor. Bilişim, sanayi, teknoloji alanında kullanılıyor ve fiziki olarak insanlara ihtiyacı var. Gümüş farkındalık yaptığımız zaman 2,5 liraydı, 7,5'a yükseldi. Geçen yıl yani 2021 yılında 6.30 lira seviyesinde yıla başladı, 13.20 lira seviyesine kadar yükseldi. Bugünlerde 10 lira seviyesinde. Gümüşün gram fiyatında 2022 yılında 20 lira seviyesinde gram bazında beklemeye devam ediyorum. Hem ons bazında hem gram fiyatında bu yükselişler devam edecek. Ve gümüş yatırımı yapmayan yatırımcısı bu sepetini çeşitlendirirken mutlaka içine fiziki gümüşü de koymalı. Çok önemli. Böyle mi alalım? Bunlar da var mesela. Böyle Bak, mi alalım? Nasıl evet. tavsiye Şimdi ediyorsunuz? Altın fiyatları çok yükseldiği zaman altın fiyatları böyle 1000 liraya gidiyor. İşte çeyrek altın 1700 lira oluyor. Bugünlerde 1350 lira çeyrek altın. Haliyle insanlar gidip çeyrek altın, gram altın takamıyor düğünlerde. Ben bu insanlara bir söz verdim. Ben bu işi çözeceğim. Gümüşün sikkelerini çıkardım. Bu ziynetleri. Artık vatandaş düğüne giderken bu 5 gramlık, 10 gramlık, 20 gramlık ziynetleri gidecek, gelin ve damadın yakasına takacak. Bu ne deyip iade etmesinler. Anadolu'da Yo. öyle bazen iade edilir altınlar. Alışacaksınız diyor. Tabii. Bakın 5 gram, takı 5 merasimlerinde bunu takabilirsiniz. Evet, 5 gram gümüş 50 lira. 10 gramlığı var 100 lira. 100 lira. 20 gramlığı var 200 lira. Bu ne kadar? 1 kilogram gümüş 10.000 lira. Ama geçen yıl ne kadardı? Ne kadardı? 6300 liraydı. Oo. Evet. Yani Öngörünüz ne? Bir daha söyleyin. 20.000 lira. 20 bin lira. Evet. Bu 10 bin lira olan
gümüşün Külçe. öngörüm ve tahminim 2022 yılı içinde 20 bin lira. 20 bin lira. Bir kilosu 20 bin liraya kadar bekliyorum. İnsanlar sürekli dolar alışkanlığı var ya, Evet, sürekli bir dolar, evet. dolar. Kardeşim, dolar diyorum ki uluslararası piyasadaki değeriyle farklı enstrümanların değerini kıyaslayın. İngiliz sterlini. Hiç insanlar şunu sorgulamadı. İngiliz sterlin neden dolardan daha değerli? Hiç kimse bunu Tutturmuşuz sorgulamadı. bir dolar, gidiyoruz. Yani bir farkındalık oluşması gerekiyor. Ve insanlara diyorum ki sterlin dolar paritesi 1.42 bandından 1.33 bandına kadar geriledi. Bugünlerde 1.36 bandında. İşte 13 lira seviyesine kadar 2 hafta önce gerileyen bu çöküşle birlikte 13 lira seviyesinden yatırım yapanlar şimdi 18 lira sterlin TL kuru. Ve 2022 yılında 28-30 liraya kadar ben yükseleceğini tahmin ediyorum. Yani çeşitlilik yaparken sürekli insanların kafasını kuma gömerek dolar, euro değil yani. Başka Bir sürü yatırım araçları da var. birimleri var. Bunları mutlaka insanların çeşitlendirmesi gerekiyor. Sterlini bu anlamda Evet. önemsiyor. Evet. İslam Bey, mesajları o konuştukça alıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Efendim, biz yayınlarımızda sıklıkla konuşuruz. Yeni dünya düzeni. Bu artık uzun bir süredir bu cümle hayatımızda. Bana göre yeni dünya düzeninin içine çoktan girdik. 2022 yeni dünya düzeni adına da çok önemli bir yıl diyen biri var, İslam Memişo'da. Evet. Biz bunu başka konuklarımızdan çokça duyduk ama bir ekonomi yorumcusu şimdi diyor ki yeni dünya düzenini buram hissedeceksiniz. Evet. Bunu neye istinaden söylüyorsunuz İslam Bey? Bu başına şunu belirtmek istedim. Korkulacak bir şey değil. Yani bunu insanları tedirgin edecek, korkulacak bir şey yok. Yani her geçen yıl eskiden bu yana her geçen yıl insan yenilikleri zaten karşılaşıyor. Ve nesiller değişiyor, teknolojiler değişiyor ve dünya değişiyor. Şimdi insanlar teknoloji, bilim vesaire, sosyal hayat bunları iyi bir şekilde kullanırsa problem yok. Ama tutup da bu düzenin içine, yeni dünya düzeninin içine ya ben istemiyorum, gelenekçi tavrımı devam ettireceğim derse insanlar tercihleriyle yaşayacağı için neden feragat edeceklerini gelecek yıllar ona gösterecek. Mesela ekonomik olarak ben konuşmak istiyorum. Ekonomik olarak yeni dünya düzeninde bence finansal açıdan zaten insanların varlıkları bir havuzda toplanıyor. Ödeme araçları ve ödeme sistemi değişiyor. Ve haliyle de bu ödeme sistemi değişince de insanlar o fiziki varlıklarından uzaklaşmak zorunda kalacak. Dijital paralardan bahsediyorum. İşte kripto para piyasası bunun bir adımıydı mesela. Ama şimdi siz bu dijital ortamı veya dijital sistemi siz bir bağımlılık halinde tutup da ben bu sistemde alırım satarım zengin olurum hayaliyle yaşıyorsanız burada hata yapıyorsunuz. Sistem güzel bir sistem ama düşünce yanlış bir düşünce. Mesela tarım kuraklıkla alakalı bir süreçten bahsettik. Evet, yani bu tarım ve kuraklıkla alakalı, kıtlık ekonomisiyle alakalı her geçen yılımızı arayacağımız bir dönem geliyor. Ama finansal piyasalar bunun yanında yatırımcılara tarım emtialarıyla alakalı da bir süreç sunuyor. Bakın yani böyle bir tedirginlik var, böyle bir korku var. Ama bir fırsat penceresi de var. Ama bir fırsat da var beraberinde. Demek ki insanlar yatırımlarında çeşitliliğe gidecek. Hep bugüne kadar altın ve geleneksel yatırım araçlarını konuştuk. Ama bunun yanında gümüş gibi değerli bir emtia da var. Platin, paladyum, bakır. Yani yeni dünya düzeninde bu değerli metallere daha çok ihtiyaç olacak. Burada bir fırsat var. Dolayısıyla 2022 yılında bence finansal piyasalarda insanları ciddi anlamda ezberlerini bozacak bir düzen olacak. Bu ezber bozma işi şöyle olacak. Ben altın yatırımcısıyım, aldım yatıyorum. Döviz yatırımcısıyım, aldım yatıyorum. Böyle bir mantık yok. Zaman zaman sert yükselişler göreceğiz, zaman zaman sert düşüşler. Çünkü enflasyonla mücadele kolay olmayacak. O yüzden sık sık ifade ettiğim gibi yatırım araçlarını çeşitlendirmek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Ve insanlar tasarruf araçları üzerinden çok yükseldiği zaman sevindiği, çok düştüğü zaman da üzüldüğü bir dönem olmamalı. Ve ben kendimi enflasyona karşı koruyorum. İnsanlara şu örneği veriyorum. Gram altının 500 liradan 1000 liraya yükselmesi size bir şey kazandırmıyor. Enflasyona karşı sadece paranızı koruyor. Mesela yıla 780 liradan başlayan gram altının
bu yıl 1450 lira seviyesine kadar yükselebilir öngörüm var. Bu kazanacaksınız anlamına gelmiyor. Demek ki enflasyonun olduğu yerde altın gibi değerli madenler değeri artacaksa, enflasyon çok yükselecekse sen paranı karşı korumuş oluyorsun. Altın yükseldiği için kazanmış olmuyorsun. Bu ezberler de 2022 yılında bozulacak. Bakın dünyada her geçen gün haber kanallarında, gazetelerde, işte sosyal medyada işte çocukların katledildiğini, çocukları doğuruyorlar, çöplükleri terk ediyorlar, hayvanlara işkence yapıyorlar, kuyruklarını kesiyorlar, patisini kesiyorlar. Dünyada Müslümanlara zulmediyorlar, canlı canlı yakıyorlar. Anladınız mı? Bunlar neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Kolay ölüm olmayacak. Ve her geçen yılımızı arayacağız. Bakın siz bütün insanlarla konuşuyorsunuz. Şu böyle falan sonuca gel. Dünya neden bunu yaşıyor? Neden bir kuraklığı yaşıyor? Neden bir ekonomik krizi yaşıyor? Çünkü dünyada insanlar, yani sağ kalanlar bunun bedelini ödeyecek. Net. Hiç kimse boşuna bir yerde bahane aramasın. Bahane aranacak bir yıl olmayacak. 2022 yılı bedel ödeyeceğimiz bir yıl olacak. Doğaya karşı bedel ödeyeceğiz. Çocuklara karşı bedel ödeyeceğiz. Hayvanlara karşı bedel ödeyeceğiz. Ve biz insanlar her zaman bir bahane bulacağız. Ölüm de bahanesiz olmaz ya, ama sonuçta ölürsün. Biz çekeceğiz ama bahaneye sığınacağız. Bence 2022 yılında bahanesiz insanlar, aklıyla hareket edenler bu süreçten bir şekilde en az zararla kurtulacak olan insanlar. Ama hepimiz hasar alacağız. Hepimiz alacağız. Bu cümleyle noktayı koyalım Evet. o zaman. Emtia piyasaları uzmanı, ekonomi yorumcusu İslam Memiş'le beraberdik. Böyle çeşitlilik içeren de bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. İslam Sağ Bey. olun. Kanalımıza abone olmayı ve çok önemli o bildirim zilini açmayı unutmayın. Açın ki yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Görüşebilmek ümidiyle.